Bugün Nevşehir'deyiz. Gün artık aydınlanmaya başladı. Balon uçuşlarını çekiyoruz ama biraz geç kaldık, bir yarım saate kadar. Normalde karanlıkta çok daha güzel görünüyor bu ateşler yakıldığında balon içerisinde. Evet, Nevşehir'de gün doğumu aynen böyle. Tam böyle biraz daha karanlıkta gelebilsek daha iyiydi ama bir yarım saat geciktiğimiz için gün aydınlanmış oldu. Yine de güzel bir görüntü aldığımı düşünüyorum. Şimdi Nevşehir'i gezmeye gidiyoruz. Güzel bir görsel. Nevşehir'de balonların kalkış yeri olarak Kılıçlar Vadii gösteriliyor. Saat 5'te burada olmanız sizin için faydalı olur. Hava aydınlanmadan gelirseniz balonların gökyüzünü aydınlattığını görebilirsiniz. Ve bir balon daha üstümüzden geçecek şimdi. Şu an tam üstümüzden geçiyor. Bir sürü balon, belki 200 tane 300 tane balon var burada. Gençler, şimdi bu tarlanın arasından bir yere bağlanacağız. Kapadokya'da ünlü yerlerden birisi. Burası Kızılçukur Vadisi. Burada kamp atarak balonların kalkışını izliyorlar. Balonlar kamp atanların üstünden geçip gidiyor. Şimdi Uçhisar Kalesi'ne giriyoruz. Bu Uçhisar Kalesi'nin en tepesinden tüm Nevşehir'i görebiliyorsunuz. Bayağı güzel ve büyük bir kale. Gördünüz mü? Çok güzel manzarası var buranın. Uçhisar Kalesi ile ilgili küçük bir bilgi paylaşayım. Müze kart geçerli değil. Öğrenci 20, normal girişte 30 lira. Şimdi belli bir noktaya çıktık. Daha çok tırmanacağız. Daha başlangıç. Şöyle şuraları komple çıkacağız. Böyle hep oyuklu oyuklu taşlar. Hep böyle göz göz odalar var burada. Ve tepedeyiz. İşte şu merdivenlerden hep yukarı kadar geldik. Bir sürü gözler var. Buradan her vadiyi görebiliyorsunuz. Şu ileride Ortahisar. Ortahisar aslında buradan yüksek, Uçhisar'dan yüksek. Ama biz bulunduğumuz konumda daha yüksekte göründüğümüz için onu hissedemiyoruz, göremiyoruz. Bunlar çömlekler. Bir sürü tandır var. Yine burada da tandır. Roma döneminden beri kullanılan bir kale burası. Arka tarafa baktığımızda da şu ileriki taraf Nevşehir merkez. Çok güzel bir vadi görüntüsü. Hadi bir sonraki durağımıza gidelim. Burada hediyelik eşya satışı demiştim ama burası mağara. Buradan iniyorsunuz. Vallahi çanak çömlek. Enteresan bir yer. İşte Uçhisar Kalesi'nin alt tarafları burada. Mahzenler. Bayağı enteresan bir yermiş. Burada şöyle bir enteresanlık gösterelim. Heh. Oo. Çok güzel. Burası da ay taşına yapıyor abicim. Buradaki ürün özellikleri sünüfle bir gün sana iyi geliyor. Vay be. Evet gençler, şimdi Ortahisar'ın alt tarafındayız. Burada yine peri bacaları devam ediyor. Bir sürü peri bacaları.
Yukarı doğru tırmanıyoruz. Şuraya bakın gençler. Enteresan şekiller var. Şimdi Göreme'ye gidiyoruz. Göreme'ye geldik. Şurası Aşk Vadisi. Göreme'den yukarıya doğru çıkıyoruz. Acayip bir sıcak var. Öğle saatleri oldu artık. Güneş tam tepede. Bulutlar da çok fazla kalmadı. O yüzden yolculuğumuz Göreme'den itibaren biraz daha zorlaşacak gibi. Şöyle dik bir yokuştan çıkacağız buraya. Otellerin olduğu yerler çok güzel Göreme'de. Peri bacalarıyla iç içe konaklama imkanı sağlıyor size. Gerçi Nevşehir'in her yeri böyle ama burası ekstra bir güzel. Burada kümes var, içinde tavuklar falan var. Aynı zamanda bir köy hayatı. Bakın. Burası bir suite otel. Köy hayatı konsepti yapmışlar. Kümes falan bile var. Nevşehir turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Aşıklar Tepesi için 5 TL giriş ücreti alıyorlar. Keşke arabayla çıksaymışım ama nedense yürüyerek çıkmayı tercih ettik. Ve Göreme yukarıdan aşağıya şöyle bir görüntüsü. Hemen şurada da biraz önce geldiğimiz Uçhisar Kalesi. Aşıklar Tepesi'ne çıkıyoruz. Orası da şurada. Ben de buradayım. Kızıl Vadi şu ilerisi. Gün doğumunda ya da gün batımında kıpkırmızı oluyor oralar. Evet, bakım zamanı. Göreme'de bakım zamanı. Güneş tam böyle tepede olduğu zaman yanabiliyorsunuz. O yüzden krem sürmenizde fayda var gençler. Aşıklar Tepesi'ne giriş yapıyoruz. Şarapçılar var, şarapçı anana. Tepeye geldik. Burada herkes fotoğraf çekiliyor. Aşık olunacak bir alan. Belki de o yüzden Aşıklar Tepesi. Özellikle gün doğumu ve gün batımında kendisini çok güzel gösteren bir alan. Gençler, şimdi Paşabağ öğren yerine giriyoruz. Yani Zelve'ye giriyoruz. Burada bir sürü taş var. Bu taş eve koyduğunuz zaman kötü enerji alıyormuş. Paşabağlar öğren yerine giriş 50 lira. Tabi müze kartı olanları ücretsiz. Müze kartlı olmanın avantajlarından bir tanesi de sıra beklemeden giriş yapıyor olmanız. Yine birbirinden farklı, birbirinden fazla, birbirinden güzel hediyelik eşya dükkanları var. Burada da enteresan peri bacaları var. Vadiden akan seller ve rüzgarın şiddetlenmesiyle oluşan bir alan burası da. Kapadokya'nın en sessiz alanı olarak adlandırılıyor burası. Çok farklı peri bacaları var burada da. Buraya girilmez diyor ama gireceğiz. İşte bu vadinin en güzel görüntüsü ancak buradan alınabilirdi. Paşabağ Vadisi'nde inanılmaz manzaralar var. Kum gibi böyle. O yüzden aşağı düşme riskiniz oldukça yüksek. Zaten buraya çıkarken de uyarı veriyor. Tehlikeli ve yasaktır diye. Paşabağ Vadisi de bu şekilde. Nevşehir'e uğrayanların çoğu buraya gelmiyor. O yüzden büyük bir hata yapıyorlar bence. Şu taşa bir kez daha bakalım mı? Ve burası da çok güzel bir alan. Bu bastığımız yerler buralarda. Şuraya bakın. Çok acayip bir oyuk var burada. Şuraya bak, şuraya. Asıl alan burası. Herkes buraya çıkıyor şu anda. Kilise burası olsa gerek. Bakın. Buradan tırmanıyorlar. Şuradan bir girelim. Bir yer. Geldim buraya kadar. Dur, şuraya çıkacağım, seni alacağım. Gel. Evladım nereye? Şu deliklere bak. Tırmanıyor oraya. Ha, oradan tırmandı. Üst kata çıkıyorlar. Şu kamerayı da bir dolandırın orada da. Buraya çıkması zor ama şu pencereden güzel bir peri bacası yakaladım.
Wow. Evet arkadaşlar, şimdi üst kata çıktık. Burası da gördüğünüz gibi enteresan bir yer. Bu ekipmanla oraya kadar çıkamazdım, destek aldım o yüzden. Trolledim sizi. Aa buradan görünüyor zaten. Biraz gezdir. Sana göre iyidir. Kamerayı tutma, sadece tripodla böyle şey yap. Al, mikrofon bende, ben konuşurum. Aşağıda kurpu tut. Hah, tamam. Aynen. Şimdi burası gaz kuyruğu gibi oldu. Bu macerayı da atlatmış bulunuyoruz sevgili gençler. Burayı terk ediyoruz. Aha. Evet, neler hissediyorsunuz? Önemli bir kazaydı. Düşmesem olmazdı. İyi. Evet, macerayı atlattık derken ufak bir trafik kazası. Avanos'a geldik. Şimdi sallanan köprüden geçeceğiz. Bakın, sallanmaya başladı. Bakın. Çok keyifli. Bu köprü neden var? Kızılırmak'ın üstünden geçiyor. Kızılırmak da biliyorsunuz ki Sivas'tan başlayıp Samsun'dan dökülen bir nehir. Akarsu. Evet, bakın nasıl sallanıyor. Oo. Burası ana baba günü. Dengede durmakta zorlanıyoruz. Burada dengede durmakta zorlanıyoruz gerçekten. Bakın. Şuraya. Şimdi köprüyü sallamak yasak ama bunu sallamadan da tadı çıkmıyor. Patron çıldırdı. Gençler, buranın, Avanos'un çömlekçiliği çok meşhur. Biliyorsunuz çömlek işleri genelde burada yapılıyor. Bir de testi kebabı. Evet, şimdi Evenes Osmanlı Seramik diye bir yer var. Burada çömlek yapımı deniyorlar. Yani çömlek yapımı var. Şöyle girelim içeri. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayağı şey sertmiş. Birazını ben alayım, yarısını ben yapayım, yarısını sen yap. Olur. Asıl vazo yaparken beni görün. Şimdi o son aşamayı hazır hale getiriyorsun değil mi? Aynen, şu anda çamur kıvamına getiriyoruz ki tezgahta kolay şekilde şekil alsın. 2 baş parmağınla. En dibe kadar git ama altını delme. Var mı be istediğin başka bir şey? Etrafı düz mü kalsın? Düz kalsın. Böyle. Bunu şuradan tut, kendi tarafından. Hızlıca abiye doğru çek, abinin üstüne atsın. Abinin üstünü çamur yapalım. Geri sen temizleyeceksin. Aynen öyle. Onu diyecektim ben de. Aşağı ucuna. Usta oldun mu ya sen? Burnuna da çamur değdir bir parça, fotoğraf çekin öyle. Evet, burada böyle hem çömlek yapımı deniyorsunuz hem de delik eşyalar var. Bayağı güzel bir yer yani. Şimdi Avanos'un eski evlerine giriyoruz. Hem gündüz hem de akşam çok renkli bir yer burası. Özellikle çömlek yapımında bayağı ünlü bir yer ve testi kebabıyla aynı şekilde. Arkadaşlar şu mümkünse bakın.
Ne kadar güzel görünüyor. Çadırı da var. Burada seramik atölyeleri ve şarap evleri var. Eski evler bölgesinde. Hem de çok sayıda. Ve şimdi sallana sallana geri dönüyoruz. Avanos yolculuğumuz da burada sona eriyor. Burada çok güzel balıklar çıkıyor, bilginiz olsun. Oltanız varsa buyurun. Ürgüp'teyiz. Ürgüp'te Üç Güzeller'e geldik. Biraz daha yüksekten görelim. Ürgüp'ün en güzel yerlerinden birisi. Şimdi en tepe noktasına geldik. Ve Üç Güzeller. Ve Üç Güzeller de bu şekilde. Yavaş yavaş dönüş yolculuğuna geçiyoruz. Ve Nevşehir turumuz burada sona eriyor. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olarak beni desteklemeyi sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.